Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, şık sunumlu, nefis bir sütlü tatlı tarifiyle geldim. Bu tarifin bu kadar lezzetli olmasını sağlayan en önemli püf nokta tek bir malzeme. O da tahin. Sütlü tatlılarda çok sık kullanmayız. Kurabiye, kek tariflerinde sütlü tatlılara nazaran daha çok kullanırız tahini. Fakat bir defa bu şekilde denemenizi öneririm. Lezzeti tek kelimeyle şahane oluyor. Hemen tarifimizin yapımına geçelim. 1 litre sütü yani 5 su bardağı sütü uygun bir tencereye alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri, 1 adet yumurta sarısını, 3 dolu yemek kaşığı unu ve 2 dolu yemek kaşığı nişastayı ekleyerek karışım tamamen homojen bir hale gelinceye kadar güzelce karıştıralım. Bu arada şeker ölçümünde kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre, yani evimizde olan klasik su bardaklarında. Karışım tamamen homojen hale geldikten sonra tenceremizi ocağa alalım ve sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirelim. Kaynadıktan sonra şöyle 1-2 dakika daha pişiriyorum kısık ateşte. Sonrasında ocaktan alıyorum. Ocaktan aldım. İçerisine 1 paket vanilya ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ya da margarin ilave edelim. Sonra tekrar karıştıralım. Kullanacağımız malzemeler, tahin haricindeki malzemeler bu kadar. Tereyağı ya da margarin eriyinceye kadar güzelce karıştırdıktan sonra geriye kalan tek malzememiz olan tahini de ilave edeceğiz. 1 çay bardağı tahin ekledim ben. Eğer tahinli lezzetleri seviyorsanız sizler de 1 çay bardağı kullanın. Fakat benim kadar sevmiyorsanız ya da çok tercih etmiyorsanız az bir miktarda koyarak bir defa deneyin derim. Gerçekten ben tahinli lezzetleri çok sevdiğimden bu şekilde muazzam buldum lezzetini. Tahin de karışımın her yerine dağılıncaya kadar güzelce karıştıralım. Sonrasında kullanacağımız kapları alacağız karışımı sıcakken. Ben şöyle kare kaseler vardı. Onların içini ıslattım ve karışımı aldım. İçerisinden hazırladığımız tatlının rahat bir şekilde çıkması için kullandığımız kapları muhakkak ıslatalım. İçerisinden şöyle bir su geçirelim, suyu dökelim. İçerisi nemli olsun, ıslak olsun. Böylelikle tatlımız soğuduğunda çok rahat bir şekilde çıkacak. Bu şekilde toplam 5 kase çıktı esasında. Ben 4'ünü sunumda bu şekilde videoda kullandım. Bir kasesini de sıcak sıcak yemek istemişti oğlum. Ona ayırdım. Onu sıcakken tükettik. Yani toplamda 5 kase çıktı. Sizler daha küçük porsiyonlarda da hazırlayabilirsiniz tabii ki. Oda sıcaklığında soğuyuncaya kadar bu şekilde bekletelim. Ve tatlılarımız soğudu. Bu kısmı geçtim. Üzerini kapatarak buzdolabına kaldıralım. Buzdolabında tatlıyı en az 3 saat dinlendirin. Dilerseniz akşamdan hazırlayarak ertesi günde servis edebilirsiniz. Bu tarz sütlü tatlılar ne kadar çok dinlenirse o kadar lezzetli oluyor biliyorsunuz. Tatlımı çıkarttım. Üzerine açtım. Artık servis tabaklarını alabiliriz. Ben 2 tanesini servis tabağına aldım. Kahve fincanı attıklarım vardı. Bunlara uygun. Ona aldım. Sizler uygun bir tabak varsa ona da alabilirsiniz. Diğer ikisini kasede bıraktım. Tüketeceğimiz zaman çıkartacağım. Tüketeceğiniz zaman kaseden bu şekilde yanlarından hafif hava aldırarak alt kısmı biraz havanın geçmesini sağlayın. Sonrasında ters çevirin. Çok kolay bir şekilde çıkacaktır. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben parça fındıkla süslemeyi tercih ettim. Antep fıstığıyla, Hindistan ceviziyle, normal ceviz, bademle de süsleyebilirsiniz tabii ki. Bu tarz tatlılara birçok malzeme yakışıyor çünkü. Şöyle yakından dokusunu da, iç dokusunu da göstermek istiyorum sizlere. Kıvamı harika oluyor. Dediğim gibi dinlendikçe de güzelleşen bir tatlı. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Yapımı oldukça pratik gördüğünüz gibi.
Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.